Hoş geldiniz Ekin Olcayto ben ve bugün yine çok önemli bir konu ve çok değerli bir konukla karşınızdayım. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Kalko bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi kalp konuşacağız. En önemli organımız. Fakat yeterince değer veriyor muyuz? Tabii ki o çok tartışılır. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kalp sağlığı için en büyük risk faktörleri neler? Çünkü artık çok fazla kalp krizi duyuyoruz hem gençlerde hem yaşlılarda. İlk önce bunu sorayım, sonra da çok fazla sorun var zaten. Valla modern çağ ilerledikçe hareketsiz yaşantı, kötü beslenme, genetik yapının kötü olması, genetik mirasımız, kötü alışkanlıkların maalesef artması. Eskiden bir tek sigarayla uğraşıyorduk, şimdi bir de elektronik sigara çıktı. Maalesef ülkemizde uyuşturucunun sanılandan daha fazla tüketilmesi, bunların hepsi alkol tüketiminin maalesef artarak devam etmesi, bunların hepsi kalp sağlığında direkt etkili. Şeker hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü şeker hastalığını viral olmayan pandemi olarak nitelendiriyor. Yani enfeksiyöz olmayan, tabii şeker hastalığı, obezite, bunlar acayip hortladı, yüksek tansiyon. Bunlar Amerika'da 3 kişiden 1 kişi yüksek tansiyon hastası. Türkiye'de bilinen 10 milyona yakın şeker hastası var. 5 milyon, hani güzel şey anlatırlar ya, hocam insülin direncim varmış. İnsülin direncini öyle güzel de anlatırlar ki şirin bir çocuk gibi. Ya insülin direncim varmış hocam, hani basit bir şey. O insülin direnci neler yapıyor biliyor musun? Yani insülin direnci teşhisi konduğunda bunu çok ciddiye almamız gerekiyor. Çok ciddiye almamız lazım. Her şeyin başı o. Ne yapar insülin direnci? Direkt şeker hastalığına seyahat ettirir ve yolculuğun sonunda şeker hastası olursunuz. Yüksek tansiyon hastası olursunuz. Kalp damarlarınız tıkalır, inme geçirirsiniz. İşte gut hastası olursunuz, böbrek yetmezliğinize doğru gider ve sonunda kanser olursunuz. Yani insülin direnci deyip geçmemek lazım. İnsülin direnciyle mücadele çok çok önemli. Nasıl anlarız peki Şimdi insülin direnci olduğunu? yani bunu anlamak için özellikle bazı şeyler, mesela hocam ben son zamanlarda kilo almaya başladım. Göbeğim arttı. İşte erkeklerde 100, kadınlarda 80-85 santimden sonra koroner arter hastalığı riski ve diyabet riski maalesef artıyor. Peki hocam ben insülin direncim var. Doktora gittim. Bana bir glifor ya da benzeri ilaçlar var. Metformin farmakolojik adı. İşte bunu verdiler. İşte ben bu ilacı alıyorum. Şimdilik şekerim yüksek değil. İnsülin direnci dediğimiz şey şu aslında. Şöyle bir hücre düşün. Tamam. Hücrenin etrafı zamanla yağlanıyor. İşte o göbekli amcaların karaciğerleri de yağlanıyor. Hücreler de yağlanıyor. İnsülin dediğimiz hormon şekeri alıyor, getiriyor hücrenin içine sokuyor. Biliyorsun glikoz ya da şeker enerji. Vücuttaki biyokimyasal mekanizmanın başlaması için gerekli olan enerji. O enerjiyi taşıyan taşıyıcı aslında. İnsülin hücrenin içine giriyor, onu bırakıp geri çıkıyor. Kapı kapalı, yağlanmış. İnsülin geliyor, içeri giremiyor. Bu sefer akşam yemeği yiyen adamlar 6'da yemek yiyor, 9'da karnı acıkıyor, gidiyor ya çok acıktım diyor. Halbuki yemek yemiş 6'da, 9'da bir daha gidip buzdolabını tırtıklıyor. Abur cubur şeyler yiyor, bir şeyler doymuyor bir türlü, doyuramıyoruz bunu. Çünkü niye? Haklı. Kanında fokur fokur insülin var. Yani dolayısıyla beyin şöyle düşünüyor. Ya insülin varsa ben açım, o zaman gidip bir şeyler yemeliyim. Kendini aç hissediyorsun. Peki ilerleyen zamanda ne oluyor? İlerleyen zamanda direkt şeker hastalığına davetiye çıkarıyorsun. Bu sefer ne oluyor? 2 tane, 3 tane hap alıyorsun. Şekerin düşmüyor. Bu sefer insüline başlıyorsun. Zaten insülin abuk subuk yapılıyor. Ne olduğu belli değil. Bir de dışarıdan insülin yapıyorsun. Ben bugün bir tane hasta gördüm de 7 öğün yiyorum hocam, ara öğünlerim var. Ben buradan insanları uyarıyorum. Şeker hastalığında yiyen insanlar şekerden kurtulamaz. Ne yapmak gerekiyor? Mesela aralıklı 2 öğün besleneceksiniz. 2 öğün beslenecek. Ara öğün diye bir şey yok. 2 öğün mesela kahvaltı ve akşam yemeği mi yoksa kahvaltı ve... Kişiye göre değişir. Bunlar hep kişiye özel şeyler ama ben de şeker hastasıydım. 107 kiloydum. 27 kilo verdim. Şu anda hiç şeker ilacı kullanmıyorum. Şekeri yendim. Yendim derken... Şekeri yenmek mümkün müdür hocam? Ya şöyle mümkün. Ya şöyle düşün. Bir adam var. Şekeri düşük ama 4 kez insülin kullanıyor. 3 tane de hapı var. Ben hiç ilaç kullanmıyorum. Aynı şey.
İşte ikisi aynı şey değil aslında. Şekerimiz sadece düşük, ortak paydamız bu. Ama diğeri çok ilaç kullanıyor. Yaşam tarzına dikkat etmiyor, beslenmesine dikkat etmiyor, bol karbonhidratla besleniyor. Ben 2 öğün besleniyorum, karbonhidratı hayatımdan çıkardım, spor yapıyorum. Dolayısıyla benim yaptığım daha sağlıklı. İkimizi de ele aldığımızda sen insülin kullanan, hap kullanan bir şeker hastasıyken ben hiçbir ilaç kullanmadığım halde şekerim düşük seyrediyor. Sen ilaçla bunu kontrol altına alıyorsun. Ben yaşam tarzıma ve beslenmeme dikkat ediyorum. Sen dikkat etmiyorsun. Senin damarın tıkanır. Benim damarım tıkanmaz. İkimiz de şekeri düşük. Senin damarın tıkanır. Nokta. Çünkü sen yaşam tarzını, beslenmeni değiştirmediğin sürece maalesef bu illetten kurtulamazsın. Şeker hastalığının bir sürü komplikasyonu var. Gözden başla, körlüğe kadar gider. Ay Allah korusun. Böbreğe başla, diyaliz hastası olursun. Ayağa başla, diyabetik ayağı kesilir. Kalp krizi geçirir, inme geçirir ve bunlar hep sürünür. Sürünerek yok. Yani hocam biz aslında hep kanserden korkarız ama şeker hastalığı da hani en az onun kadar tehlikeli şu Bakın, anlattıklarınıza göre. vücudumuzda kronik bir inflamasyon var, yangın var. Bu yangının maalesef yan etkileri şekerinden tut, tansiyonundan tut, kalbinden tut, her şey sonunda kansere götürüyor. Aslında sen inflamasyonunu durdurursan ya da söndürürsen, içindeki yangını söndürürsen hepsinden feragat edebilirsin. Hepsinden kurtulabilirsin. Mesela örnek, hocam yürümek faydalı diyorsunuz. Ne demek? Niye faydalı? Nasıl faydalı? Ben size anlatayım. Bu damar. Damarın içinden kan akıyor. Evet. Sen yürüyorsun. Dolaşımın hızlanıyor. Bu endotel tabakası iç tabakadan nitrik oksit gazı salgılanıyor. Bu nitrik oksit gazı aslında bu kronik inflamasyonu, vücudunuzdaki yangını söndüren itfaiyeci. Sen ne kadar çok yürürsen o kadar çok salgılanır. Ne olur? İnsülin direnci geriye döner. Şekeri yenersin. Kalori harcarsın. Tansiyonun düşer. Kasların güçlenir. Peki kasların önemi nedir? Kaslar vücudumuzun en önemli organı. Bak organ diyorum. Organ deyince aklına karaciğer, dalak geliyor değil mi? Evet. Kaslar vücudun en önemli organı, en büyük organı, en büyük hacimli, en ağır organı. Kaslar ne işe yarıyor? Biz şöyle biliyoruz. Bizi İşte ayakta hocam, tutuyor. ayakta tutuyor, koşmamı sağlıyor, bir şey kaldırmamı, taşımamı sağlıyor. Aslında en önemli görevi, evet bunlar görev ama en önemli görevi bu değil. En önemli görevi vücudun kalorifer sistemi. Isınmayı sağlıyor. Sen Sibirya'ya da gitsen vücut ısın hep 36,5. Bunu sağlayan Ve bunu kaslar. kas mı sağlıyor? Kasların zayıf olursa geçmiş olsun. O yüzden yürümek çok çok önemli. Peki Lafın hocam, özü. koşmak, çünkü bazı doktorlar der ki asla koşmayın, hızlı yürüyün, koşucu olanlar koşsun. Bazıları da diyor ki evet koşabilirsiniz. Ben bunu hep merak etmişimdir, o yüzden size sormak isterim. Koşmak Şimdi- da yararlı mıdır? Şimdi hocam ben spor amaçlı 10 kilometre koşuyorum. Yani çok fazla spor yapmanın çok faydası olur eşit. Ya bir faydalı şey çok fazla yaparsan çok faydalıdır lafı çıkmamalı bundan. Ama bilimsel yayınları soruyorsan 8.000 adım yeterli. 8.000 adım ömrü uzatıyor nokta. Koşmaya gerek yok. Yani ya koş yani eğer koşabiliyorsan koş. Yani 1 saat 40 dakika tempolu koş. Yarım saatte normal tempoda yürü. Yani bunda sporun her türlüsüne evet. Ama hocam ben kilometrelerce koşuyorum. Bence hiç gerek yok. Manası. Bilimsel anlamda sana çok büyük bir getirisi yok. Anladım. Şunu da merak ediyorum. Şimdi insülin direncini anlattınız. Ben kendimden örnek vermek isterim. Bende şöyle bir şey var hocam. Mesela aç kaldığım zaman belli bir süreden sonra ve bu çok da uzun bir süre olmasına gerek yok. Benim başım dönmeye başlıyor ve ben bayılıyorum. O yüzden mesela hep yanımda böyle minicik bir şey vardır. Böyle o his geldiği anda atarım ve biter. Birkaç kere de bayılmışlığım var. Yüzüm parçalandı falan. Bu da bir şeker hastalığı belirtisi midir mesela? Böyle olan çok insan gördüm Şimdi çünkü. insülin direnci olan hastalarda ani açlık, uzun süre açlıklarda bunu görebiliriz. Ama en çok hipoglisemi, reaktif hipoglisemi deriz. Yani şimdi sizin her insan aynı olmayabilir. Mesela sen normal bir insansın ama kendine işte sıkı bir diyet uyguluyorsun. Şekerin düşüyor. Evet, öyle oluyor genelde. Bu normal zaten. Bir şey yemeyen insanın şekeri düşer. Ama Benim şeker burada hastası. kastım, aralıklı oruçtaki kastımız şeker hastaları. Şeker hastalarında 2 öğün beslenme çok çok önemli. Peki ben hangisini tercih ettim? 16-8. 16 saat aç kalıyorum.
8 yani akşam yemeği, öğlen yemeği. Niye 16 saat açlık? İlk 4 saat kanımdaki şekeri yiyorum. 14 saate kadar kanımdaki, vücudumdaki yağları, karın bölgemdeki yağları, karaciğerimdeki yağları yiyorum. 14 ile 16 arasında 2 saatte vücudumda deforme olmuş, yaşlanmış hücreleri yiyorum. DNA'sı bozulmuş hücreleri yiyorum. Otofaji diyoruz. Bunu bulan Japon bilim adamı Nobel ödülü almış. Bu sefer ne oluyor? Ne kazanmış oluyorsun? Gençleşiyorsun, insülin direncini yeniyorsun, tansiyonu düşürüyorsun, şekeri yeniyorsun. Bu kadar. Aslında çok basit bir Evet. çözüm dayanabilen için. Şimdi az önce sigaradan bahsettiniz. Sigara tabii ki sağlığa çok zararlı. Fakat bir de şu elektronik sigaralar var. İçinde aslında çok da ne olduğunu bilmediğimiz pek çok insan buna geçip sigarayı bıraktığını düşünüyor. Ben bununla ilgili sizin fikrinizi düşündüm. Tabii ki zararlı diyeceksiniz, onu biliyorum, ama elektronik sigaraya geçmiş bir insan daha az zarar görür gibi bir şey var mı? Yani bırakamıyorsak sigarayı, bu bir çare midir? Bir kere önce bu elektronik sigarayı kim satıyor? Sigara Sigara fabrikaları. Yani sigara üretenler çıkardı. Hatta çıkarırken de şöyle lanse ettiler. Bu bir ara dönem. Sigarayı bırakanlar ne olur bunu kullanın. Zaten 3 vakte kadar sigaradan kurtulmuş oluyorsunuz. Ama bir şeyi söylemiyorlar. Maalesef elektronik sigara 3 kat daha fazla bağımlılık yapıyor. Bir de öyle bir şey. Her yerde içilebiliyor. Ya hem o var hem de bağımlılık yapıyor. Sonuçta nikotin içenler ya da sigara içenler niye bırakamıyor? Bağımlı oldukları iş. Bu daha fazla bağımlılık yapıyor. Bir de şöyle bir savunmaları var. Ama hocam bunun içinde nikotin yok. Bu bildiğiniz buhar gibi bir şey. Kokusu da yok. Her yerde içiyoruz. Çok da rahat. Daha beter yapışıyor diye. EVALI sendromu denen bir sendrom yapıyor. EVALI. EVALI. Akciğerler biliyorsunuz hava kesiciliklerinden oluşur. Hatta bilmiyorum hiç kurbanda akciğer eline aldınız mı? Yok. Ben mesela çok akciğer böyle içinden gacır gucur ses gelir. Hava sesi gelir. İşte o alveoller maalesef elektronik sigaralar o balonları patlatır. Kocaman bir hava kesesi haline gelir. Ve o akciğer havayı süzemez. Ve sana oksijen sunamaz. Sigaradan Türkiye'de entübe olmuş çocuklar rapor edildi EVALI sendromundan. Ve bu insanlar kaybedildi. Dünyada zaten vardı, Amerika'da. Türkiye'de de geçen senelerde maalesef entübe olmuş çocuklar rapor edildi. Biz esas üzücü olanı söyleyeyim. İçine bir de aromatik kokular koyuyorlar. İşte çocukların da ilgisini çekiyor. Yani çocuklarımız okul kapılarında içiyorlar bunları. Yani devlet bunu güya yasakladı ama yani enteresan bir şekilde kaçak yollardan ya da gayri resmi yollardan bir şekilde tedarik ediliyor. Yani erişkin yaşlı insanlara hiçbir lafım yok. Onlar sonuçta bilerek yapıyorlar, intihar ediyorlar. O bizi ama çocuklarımızı zehirlemesinler. İnanın uyuşturucu kadar tehlikeli. Bu kadar net söylüyorum. Velilerin o zaman çok dikkatli olması lazım. Evet. Mesela sigara içtiğinde anne baba bir koku tespit edebilir belki, ama bunlarda o da yok. Yani yok da çocuklarına en azından bahsetmelerinde fayda var. Yani özellikle okullarda yani üzülüyorum tabii. Güzel bir haber söyleyeyim. Mesela ben genelde katıldığım bütün programlarda hareketi çok önemsediğim için çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı lütfen öğretin. Tablet ve bilgisayar başında sabit oturmak, mesela kalp hastası yapıyor, obez yapıyor, bir sürü sorunlara yol açıyor. Geçen hangi kanal hatırlamıyorum ama İzmir'de pilot bir okulda geleneksel bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunları öğretiyorlardı. İşte ip atlama, yakan top, istop gibi. Ben bunu her yerde söyledim. Çok da hoşuma gitti. Yani benden duyup duymadıklarını bilmiyorum ama inşallah benden duymuşlardır. Çünkü gerçekten ağaç yaşken eğilir. O çocuklara o oyunları öğretin. Bizim çocukluğumuz hep hareketliydi, hep koşturmacaydı. Okullarda gidin teneffüslere, şu anda ses seda yok. Önceden cıvıl cıvıl çocuklar, bağıran çocuklar, işte hop ip atlayan çocuklar, ne bileyim bir sürü şey. Şimdi herkes köşeye çekilmiş tabletine ya da bir şeyine bakıyor, bir şeyler oynuyor. Yani dolayısıyla bizim tabii ki teknolojiden faydalanacağız.
Ama ailelere burada çok iş düşüyor. Lütfen çocukluğunuza zaman ayırıp oyun oynayın onlarla. Ben hep şey düşünüyorum hocam, bizim dönemimiz galiba son organik çocuklardık. Biz bütün gün sokaklarda oynadık. Evet. Ve bütün o dediğiniz oyunları oynadık. Fakat şöyle de bir şey var, o zaman sokaklar güvenliydi. Yani annelerimiz bizi kapının önüne çıkartıp oynamamıza izin de veriyordu işte. Şimdi siz de demişsiniz ki yedik içtiklerimizden ziyade artık bizim organikliğimiz de bitti diye bir beyanınız var. Birazcık ondan da konuşmak isterim. Yani gerçekten çok zorlaştı herhalde bir çocuğu evde sakin tutabilmek için. Ben biraz gelenekçi ve aile yapısına çok düşkün birisiyim. Bir bireyim, bir akademisyenim ve insanlara da bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bir kere bahanelere sığınmayın. Çocuk hafifçik bir şey oldu mu pedagoga götürmek, psikiyatriye götürmek. Bize bir İşte ters bakardı annemiz, adam olurduk. yani sadece o değil ki. İnanın bir resim görmüştüm, çok etkilenmiştim. Bir ev var. Evde herkesin gözü bir yerde. Kimse kimseyle konuşmuyor, Herkes iletişim kendi yok. telefonu. Yani böyle olmaz kardeşim. Akşamları ben bir gün bizim evde bir gün tesadüf İstanbul'da nadir de olsa elektrik gitti. Jeneratör devreye girmedi. Karanlıkta kaldık. Mum ışığında oturduk. Benim de küçük bir kızım var 13-14 yaşında. Onunla çok güzel şeylerimiz var. Oturdum ben çocukluğumu anlattım. Babamı anlattım. Rahmetli annemi anlattım. Ne güzel. Yani biz bunları yapmalıyız. Çocuğum çok etkilendi. Baba dedi bunları bize niye hiç anlatmadın? Sonra kendi kendime bir pay çıkardım. Yani bizim bunları yap. Organikliğimiz doğru. Ya biz eskiden her mahallenin köşe başında bir tane ayakkabı tamircisi olurdu. Ben bunu hep anlatırım. Ve hep ayakkabılarımızı perçinlemeye götürürdük. Delinirdi ayakkabılarımız. Çünkü biz farkında olmadan kilometrelerce yol yürürmüşüz. Tabii. Şimdi bakıyorum, bazen telefona bakıyorum. Yani 5000 adım atarsam diyorum ki bugün ne kadar çok yürüdüm. Ne güzel oldu değil mi? Halbuki öyle değil. Yani gerçekten organikliğimiz bozuldu, yediklerimiz bozuldu. Yani ama bunun bahanesi yok. Bunun bahanesi Aslında e, bizim elimizde. yani diyorum ya şimdi yürümenin bir parası ya da bir bedeli ya da bir salona ihtiyacın var mı? Yürümek Yok. için bahane mi lazım? Çık Aslında sokağa. çık sokağa yürü ya da en kötü bir tane yürüme bandı al evinde yürü. Ama yürü, hareket et. Yok biz onu yapmıyoruz. Beslenmeye gelince her şeyin kolayına kaçmaya başladık. Yani şimdi hanımlar da çalışıyor, erkekler çalışıyor. Çünkü geçim şartları zorlaştı, ekonomik şartlar. Bence esas ekonomik şartlardan ziyade standartlarımız yükseldi ve lüks yaşıyor. Biz lüks yaşıyoruz hepimiz. Az çok herkes kendi çapında. Lüks yaşam aslında gerçek lüks değil galiba, değil mi? Modern çağın lüksü diyelim. Geçmişle kıyasladığınız zaman. Ya geçmişte ben düşünüyorum babamın aylık ödediği fatura sayısı 3-4 taneydi. Şimdi kaç tane otomatik ödemem var saymıyorum. Tabii. Ya inanılmaz. Herkesin bir cep telefonu var. Önceden ev telefonu yoktu. Dijital platformlar. Yani ama şimdi organikliğimiz bozuldan kastımız biz şu anda maalesef Türkiye'de Amerikalı gibi ama Çin yapımı çakma Amerikalı gibi yaşıyor. Yani dolayısıyla bizim yaşantımız gerçek geleneksel Türk aile standartlarına uymuyor. Biz öyle yaşamıyoruz şu anda. Şu anda biz paramız olmadığı halde parası olan insanlar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Biz sağlık sektöründe asgari ücretle çalışan çocukların ceplerinde iPhone'un son model telefonu var. Sebep özentide, teknolojiye erişimde ne dersen de doğru mu bunlar? Değil. İşte bunlar kalp damar sağlığını bozan. Çünkü aşırı stres. Ya ekonomik krizi düşünsene yani bir ödeme planın var. Her ay açık veriyorsun. Onu oradan kapatıyorsun. Bunu buradan kapatıyorsun. Acayip bir sempatik deşarj oluyor. Adrenalin salgını oluyor sende ve sürekli tansiyonun yüksek. Çarpıntın oluyor. Sonra bir gün duyuyoruz ki genç yaşta geçmiş olsun. Bugün önemli bir konu daha var mesela. Özellikle gribal salgın var. Gribal salgında insanlar küçümsüyorlar ama özellikle genç yaşlarda Gripten ölen çok var. gripten ölen çok. Ayrıca 65 yaş üzerinde de kalp krizinden ölen çok grip geçirip. Sebebi şu. Grip ilaçları mı? Hayır. Şu gördüğünüz damar. Bu gördüğünüz plak. Hani meşhur plaklarım var hocam falan diyorlar ya plak. Şimdi siz bir gribal enfeksiyon geçirdiniz ki artık sıradan bir grip oldu. Covid geçirdiniz. Covid vücutta inflamasyonu arttırıyor ve şurası pat küçücük bir çatlıyor. Çatlayınca O plak çatlıyor. çatlıyor. Sonra ne oluyor? Hiç elini kesmişsindir eminim de Tabii. elini kes.
Bastırırsan 2 dakika sonra durur. Sebebi Evet. pıhtılaşma mekanizması devreye girer. Trombositler gelir oraya tıkaç oluşturur ve kanaman durur. Evet. Burası yarıldığı zaman vücut aman dışarıya kanama var hadi saldırın oraya. Trombositler gelir buraya oturur. Hocam babama anjiyo yapıldı. Tamam. Sonra bir gün grip geçirdi. Sadece plağı vardı. Müdahale etmediler. Stente gerek yok, ameliyata gerek yok dediler ama kalp krizi geçirdi. Ya da babam felç oldu. Şah damarında plak vardı. Plak yarıldı. Üstüne pıhtı oturdu. Tabi hastam onu bilmiyor ama öyle oluyor. Hı hı. Yani bugünlerde özellikle grip yoğun yaşadığımız dönemde 65 yaş üzerine ne olur grip aşısı olun diye herkes yalvarıyor ya. Ben de Evet. söylüyorum. Tabii ki önceliğimiz korumak. Olsunlar yani. Yani yüksek riski olan ne demek o? Kalbinde plak olan, stent olan, bypass olan, inme geçiren insanlar mutlaka grip aşısı olsun, zatüre aşısı olsun mutlaka. Hocam şunu merak ediyorum. Etrafıma baktıkça onlardan yola çıkarak söylüyorum. Anksiyetesi olan insanlar çok fazlalaştı. Ve panik atak geçirenler de çok fazla. Benim de yakınımda var. Bir hafta içinde 3 kere hastaneye gidildi mesela acile ve her seferinde bunun bir anksiyete atağı olduğu ortaya çıktı. Kalp doktoruna görünüldü ve hiçbir şey çıkmadı. Bunu yaşayan çok fazla var. Panik atakla bu kalp krizi ve yüksek tansiyon hikayesini nasıl ayıracağız? Her seferinde hastaneye gitmek mi gerekir? Bu anksiyete bunu yaşatarak insanlar yani panik atağı yaşatarak bir noktada kalp hastası eder mi? Bununla ilgili biraz bilgi verirseniz çok. Yani şimdi panik atak olan insanlar hakikaten şiddetli göğüs ağrısı olabilir ya da öyle hissedebilir. Yüksek Tansiyonu yükselir, zaten yükselir tansiyonu. Kalp krizinde de bazen erken olmadan önce tansiyon yükselir, birden pat diye düşer. Panik atak olan insanlar atağı uzun sürmez aslında. Belli bir dönem sonra geriler. Hı hı. Şikayetleri geriler, ortadan kaybolur. Kalp krizi öyle değil ama. Yani sen şimdi bir şikayetle gittin, ağrım var, kolum ağrıyor, çenem ağrıyor, her yerim ağrıyor diye gidersin. Sonra bir bakarlar işte yine de tahlil yapılır. Çünkü doktorluğun en kolayı psikolojik deyip hastayı başından Evet. savmak. Yanlış. Genç yaşta da kalp krizleri çok oluyor. Evine gönderdikleri hasta evinde ölü bulunuyor. Aa. Yani bunlar yanlış şeyler. Tabii ki objektif kriterler var. Objektif kriterlere bakılacak, kan tahlиline bakılacak, EKG'ne bakılacak. Gerekiyorsa ileri tetkik ya da uzman görüşü alınacak. Zaten hasta bu tahliller sırasında ya yok şikayetim geçti diyorsa geçmiş olsun panik atak. Panik. Ama yok, hayır, halen şikayetim var, üzerime bir şey oturdu, sıkıntılarım var, çözülemedim diyorsan o zaman bu farklı bir şey. İşte bu insanların mutlaka ileri tetkik yapmak lazım. Belki buradan panik ataktan şeye de geçebiliriz. Mesela kırık kalp sendromu diye bir şey var. Onu çok merak ediyorum. Gerçekten kalp kırılıyor mu? Nasıl Yani oluyor? kırık kalp sendromu dediğimiz şey aslında kalp krizinden bazen ayırt edemezsin, anjiyo yapmak zorunda kalırsın. Bu üzüntüden olan bir şey değil mi gerçekten? Ani bir kayıp. Hı hı. Çok sevdiğin birinci derece yakınını kaybetmişsindir. Ya da çok büyük bir kaybı uğramışsındır. Ya da milli piyangondan büyük ikramiye çıkmıştır. O da yapar. Mutluluk da yapıyor Tabii bunu. mutlulukla ani tepkilerde mutlaka bu olur. Sebebi sempatik deşarj olur. Katekolamin dediğimiz adrenalin, noradrenalin salgılanır. Bir fırtınaya kapılırsın. Hı hı. Kalp kaslarında kasılma kusuru olur. Hakikaten gidersin çok tipik bakarsın ya bu adam yazık kalp yetmezliği de gelişmiş. Nefes alamıyorum, ağrım var, çok kötüyüm. Kan değerlerine bakarsın, kalp krizi geçiyor dersin. Çünkü kaslarda geçici bir hasar olur, Hı hı. kasılamamaya bağlı. Sonra bunu anjiyo alırsın, bir bakarsın bütün damarlar açık, boru gibi. Hiçbir şey yok. Sonra bu hastaya dersin ki ya sen kırık kalp sendromu yaşamışsın. Takotsu bu diye bir Japon bulmuş bunu, tesadüf bulmuş. Yani bizim kırık kalp sendromu klinik olarak hani kalp kırılmıyor tabii ki ama Tabii ki. kalp kasında kasılma kusuru ve geçici hasar oluyor. Kalp kasılmıyor. O yüzden de nefes nefese sıkıntılı, soğuk soğuk terlemeyle gidiyorsun doktora. Doktor bir türlü ayırt edemiyor. EKG bozuk, kan değerlerin bozuk, kalp krizi, tipik kalp krizi zannedersin. Bu hastalar anjiyo alınır, anjiyo temiz çıkar. Sen kırık kalp sendromu. Burada Daha çok kadınlara mı oluyor erkeklere mi? herkes olur. Burada önemli olan şey kesinlikle anamnez. Kapıdan girerken hastayı görürsün.
İki tane laf konuşursun, ne oldu? Büyük bir sorun mu? Genç yaşta olur bu insanların büyük bölümü. İşte efendim yeni sevgilisinden ayrıldı. Ya da ne bileyim işte babasını kaybetti. Çocuğu trafik kazası geçirdi. Ha, o zaman kabaca aslında tecrübeli hekim aslında oradan süzer bu olayı. Ama yine de laboratuvar bozuk, emin olamıyorsa anjiyoya gönderir. Anjiyoda bir şey olmadığı ortaya çıkar. Bunu da çok iyi anlamak. Yani aslında şunu demek doğru mu hocam? Panik atak geçirdiğimizi zannedip mesela bazen sürekli panik atak geçirenler var. Ya tamam bu yine panik ataktır deyip doktora gitmeden evde oturmak doğru mudur? Nasılsa bir sakinleştirici alırım geçer diye. Yoksa her panik atakta mutlaka doktora gidilmeli mi hasta? Şimdi şöyle yani gittin doktora, doktor hiçbir şey bulamadı. Ama bu sürekli her hafta oluyor. Her hafta oluyor mesela. İşte o zaman psikiyatriye de görünmen lazım. Yani sakinleştirici öyle sen zaten panik atan varsa zaten düzenli ilaç alman lazım. Onu mutlaka. Bazı mineralleri ve gıda takviyeleri alman lazım. Onlar en azından seni rahatlatır. En azından kafanı dinç tutar. Buna rağmen ya her şey panik atakları ilk defa oluyor, panik atak diyelim. Yok kardeşim, ne bileyim. Önce bir bakalım. Tabii. Burada belki şunu da söylemek lazım. Özellikle 30 yaşına gelmiş, ailesinde 50 yaşından önce kalp krizi, inme, felç ya da ani sebepsiz ölümler olan insanlara bir kez dahi olsa kalp muayenesi detaylı olmalarını mutlaka tavsiye etmek lazım. Literatür de böyle diyor. Mutlaka görünmeleri lazım. Peki böyle bir şey yoksa ailede kaç yaşından sonra düzenli kalp kontrolü yapılmalı? Yani erkekler 40-45 yaşından sonra, kadınlar menopoz öncesi eğer hiçbir şikayeti yoksa yapılabilir. Çünkü östrojen sizi biliyorsun menopoza kadar iyi kötü. Ama tabii bu arada hocam kontrolsüz şekeri var, kontrolsüz tansiyonu var. Bu arada sigara içiyor, bu arada alkol alıyor. Bu insanlar o yaşı bile beklemeden olmalılar. Menopozdan sonra daha mı fazla risk var kadınlar için? Maalesef öyle. Hatta belki biliyorsun, ben bir an önce kadınlar mı erkekler mi diye soru sordun. Sessiz kalp krizi diye bir şey var. O nasıl peki? Kadınlarda görüyor. Mesela kadınla erkek arası kalp krizinde kadınlarda aslında kalp krizi öldürmüyor, ihmal öldürüyor. Sebebi şu. Kadınlar menopozla başlarında olduğu için genelde ve bizim Anadolu kadının da her zaman bir ağrısı olduğu için sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, başım ağrıyor, sıcak bir basmam var, ay soğuk soğuk terliyorum, ay ne oldu üstümde bir baskı var. Bu menopoz belirtileri sanki gibi. İşte menopoz karıştırılıyor. O yüzden bu insanlar maalesef hekime geç başvuruyorlar. İş işten geçtikten sonra. O yüzden kadınların kalp krizi erkeklere göre daha ölümcül olabilir. Bazen de şey oluyor, onu da duyuyoruz. Böyle bir şey gerçek midir? Mesela gidiyorsunuz doktora, sen kalp krizi geçirmişsin diyor. Ama kişi bunu fark etmiyor. Bunu nasıl fark edebiliriz mesela? Hani her göğüs ağrısı, fark etmeyebilir ama o kişilerin büyük bir bölümü şeker hastasıdır. Ağır nöropatisi vardır. Ağrı hissetmediği için anlamamıştır. Bu da tesadüfen nerede anlaşılır? Genelde rutin muayene sırasında ekokardiyografi yaparız, kalp ultrasonu. Kalp kasılması %65'tir. Böyle kasılır kalp. Bu adamki şöyle kasılıyor. Oradan anlaşılır. %35 kasılıyor. Ya sen daha önce kalp krizi geçin. Ha öyle mi? Vallahi hiç haberim yok. Ben her şey normaldi. Haberi bile yok. Gerçekten hani aslında insanlar kendini dinleme ya falan deriz insanlara ama biraz da dinlemek gerekiyor galiba kendimizi. Hani ben sana şöyle anlatayım. Biz modern çağın şu döneminde biraz önce modern çağın bir sürü yan etkisinden bahsettik, kötülüğünden bahsettik. İşte insan sağlığına olan negatif etkileri, beslenmenin kötülüğü, hareketsiz yaşantı, kötü alışkanlıklar falan filan. Ama modern çağın bir de getirileri var. Tabii. Nedir getirileri? Ya erken tanı, erken teşhis. Ben annem Ağrılı benim. Ağrı'da köyde biri kalp krizi geçirdiği zaman Erzurum'a gitmeniz mümkün değil, yollar kapalı. Benim annemin dedesi sırtı ağrımış, kızgın tuğlayla romatizma vurdu deyip adam bağıra bağıra kalp krizi geçirmiş, ölmüş. Sebep tanı bile konamadı. Velev ki kondu. Zaten gidemiyor, yol kapalı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi Ağrı merkezde bile anjiyo yapılabiliyor, bypass yapılabiliyor. Yani şunu anlatmıyor. Modern çağ aslında sağlıkla erişimi iyi ya da kötü kolaylaştırdı. Şimdi ben böyle deyince randevu alamıyoruz, perişanız hocam falan diyorlar da yok kardeşim. 20 sene önceyi bir düşünün. Ben vakıf kuraba kökenliyim. Vakıf kurabada sabahın 5'inde teneke yakar insanlar beklerdi ilaç alabilir miyim diye. Şimdi iyi kötü medeni insanlar gibi gidip eczaneden istediğin ilacını alabiliyorsun, reçeteni alıp. Ya da
Ve baktığınız zaman her ilçede neredeyse anjiyo var, anjiyo laboratuvarı var, kardiyolog var. Eskiden doktor yoktu çoğu yerde. Bırak kardiyolog olmayı. Şimdi bu kadar imkan olan bir sistemde iyi kötü biraz da paran da varsa zaten özele gidip her şeyi çözüyorsun. Evet. Paran yoksa devlette Devlet. çözüyorsun. Çözemediğin nadir durumlar olabilir mi? Ya olabilir. Onu bilmiyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Şu dönemde bile kalp krizinden boşu boşuna insanlar ölüyor ya. Ben üzülüyorum. Yani bu sanatçı da oluyor, siyasetçi de oluyor, ünlü bir adam da oluyor, zengin adam da oluyor. İşte kendimizi sevmiyoruz. Nokta. Kendimizi hiç sevmiyoruz. Ya çok basit testler var, çok basit tanı yöntemleri var. Doktora gitmeye korkuyoruz. Benim hep verdiğim bir örnek var. Araban var mı? Var. Her bakıma gönderiyor musun? 10 binde, 20 Tabii. binde. Çizik olduğumuz sabaha kadar uyumuyorsun. O kadar değil ama tabii Ya hemen. öyle yani istiyorum. insanlar aman diyor arabamın sağı çizildi yarın ne yapsak da hemen ustaya Halletsek götürsem de. de halletsem de falan. Kendin ya boş ver ben sonra giderim ya acelesi yok. Hep öyleyim, doğru. Doğru. Ya hepimiz öyleyiz yani Güzel. hekimler de öyle. Hekimler de kendilerine çok bakmıyorlar ki. Ama bu yanlış. Yani çok basit yöntemlerle sana tanı konabilir. Ben hep söylüyorum bir daha söyleyeceğim. Hekimlik şu duruma düştü Türkiye'de. İlaç yaz gönder. Gönder. Haftaya gel ilacı değiştirelim. Haftaya gel bir ilaç daha ilave edelim. Ben şeker hastasıydım. Endokrin doktoru beni her gördüğünde insülin dozumu arttırıyordu. Yeni bir ilaç çıktı hocam bunu da ilave edelim diyordu. Hiç kimse bana şunu demedi. Hocam tip 2 diyabet yanlış yaşam tarzından kaynaklı, yanlış beslemeden kaynaklı metabolik bir sorun. Bunu çözersen şekeri çözersin nokta. Kalp damar cerrahı profesörüyüm. Oturdum akşama kadar beslenme okudum. Okudum gıda işte yayınları okudum. En son kendi kendime dedim ki ya ben terzi kendi söküğünü dikemez ama ben dikeceğim arkadaş. Ve şu anda son bir yıldır çok düzenli yaşıyorum. Her şeyim normale döndü. Bunu yaparken tabii ki herkesin branşına, herkesin yaptığı işe saygı duyuyorum. Hiç kimseye bir şey demiyorum ama ya arkadaşlar sizin yaptığınız iş yokuşa sürüyor insanları ve insanlar bıkıyor artık. Ya ilaç almak, teyze geliyor bana bir torba ilaç getiriyor. Evet, yaşlar genelde öyle geziyor. Ya burada da çok büyük sıkıntı var. Yani devlet, sosyal devlet veriyor. Çok sağ ol. Bunun içinde ne var? Çay. Yandaki de çay. Bu açık çay. Bu fena olmayan çay. Hepsi çay. Yani Bir tane ver. insanlara bakın ben en büyük yanlışı söyleyeyim. Tabii ki bizim tıpın dışında olan insanlar doktora gittiklerinde doktor ne ilaç yazarsa harfiyen uyuyorlar genelde. Bir önceki hafta da başka doktora gitmiş. Aynı ilaçların farklı Ver. firma isimlerini yazmış. Geliyor çayı 3 tane çay içiyor. Halbuki bir tane çay içmesi lazım. Ben öyle hastalar biliyorum ki 3 tane kan sulandırıcı verilmiş. Direkt beyin kanaması yapar. Aa, Mide kanaması yapar. Yani biz bunları bir türlü disipline edemedik. Çünkü yoğunluğu bahane ederek hakikaten doktorlar çok yoğun. evet, Yani bahanesi yok ama kesinlikle öyle. biraz da onu bahane ederek çok da umursamaz bir tavırla hekimliğin en önemli görevi şudur. Ben en azından öyleyim. Empati yapan hekim her zaman hastasının güvenini kazanır. Empati yapan hekim çok yorulur. Empati yapan hekim çok zorlanır. Ama vicdanlı hekim empati yapar. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Peki hocam, mesela bu kadar konuştuk, bizi dinledi izleyicilerimiz ve şu soruyu sorarlarsa. Benim aklım başıma geldi hocam. Bana 3 şey söyle hayatımdan çıkartayım, 3 şey söyle hayatıma dahil edeyim ki sağlıklı bir kalbim olsun, şekerim düzelsin. Neler söylersiniz? Valla 3 şey direkt söyleyeceğimiz çok şey. Hareketsizliği bırakın. Hı hı. Hemen harekete geçin. Hiç. En büyük söyleyeceğim şey o. İkincisi beyaz un ve rafine karbonhidratları hayatınızdan çıkarın. Ne demek? Beyaz un ve şekerle yapılan her şeyi hayatınızdan mümkün olduğunca çıkarın. Hocam ben yine de bir şeyler yemeliyim. Tam buğday ekmek, ekşi mayalı ekmek ye. Onda faydalı şeker var. Hocam ben yine de bir şeyler yemeliyim. Bakliyat ye haftada 2 gün. Hocam ben yine de bir şeyler yemeliyim. O zaman çiğ kuru yemiş ye. İşte bunlarda faydalı şeker var. Kullanabilirsin. Başka? Hocam ben evime zeytinyağı ve tereyağı dışında hiç yağ kullanmayacağım. Al sana bir şey. Ayçiçek yağından hemen kurtulun. Margarinden kurtulun. Mısır özü yağından kurtulun. Fındık özü yağından kurtulun. Tereyağı?
Tereyağı olur. Hı hı. 2 zeytinyağı, 1 tereyağı. Kullanacağın şey bu. Ama fabrikasyonu olanlar değil, rafine tereyağı değil. Mandırada ya da bildiğim bir yerde yapılan köy tereyağları tercih sebebi. Yani aslında her şeyin organiğine ulaşmak gerekiyor şu hayatta. Onlar da biraz daha pahalı oluyorlar tabii. Bir de çok emin olamıyoruz. Yani işte en son bir şey çıktı, gördünüz mü hocam? Bir tane teyze, köylü teyze gitmiş marketten almış reçelleri, köy pazarında kendim yaptım diye satıyor. Yani gıdada sahtecilik aldı başını gitti ama her meslek grubunda var. Türkiye'de Tabii ki. ekonomik kriz var diyorlar. Türkiye'de sağlıkta yeni doğan skandalı var diyorlar. O var, bu var. Türkiye'de ahlaksızlık türedi. Maalesef. Her kesimde ahlaksızlar türedi. Bizim acilen kendimize bir çimdik atıp hakikaten bir haykırmamız lazım. Kardeşim, bizim örneğimiz bu insanlar değil. Ya hala bu ülkede işini layıkıyla yapan insanlar var. O yüzden çok da umutsuz olmayalım. Yani biz halen doğal ürünler, organik ürünler satan, tahniş yapmayan, sahtekarlık yapmayan bir sürü insan var. Onların şeyini almayalım. Lütfen yarınlara mutlu ve umutlu bir şekilde bakalım. Araştırmalarımızı iyi yapıp ona göre seçelim Tabii ki. diyorsunuz. Tabii ki. Hocam, değerli vaktinizden ayırdınız. Çok Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Ben Ve çok teşekkür ederim. özel güzel bilgiler verdiniz. Eyvallah. Katıldığınız için çok teşekkür Ben ederim teşekkür ederim. efendim. Sağ olun. Ve bugünü de noktalıyoruz. Profesör Doktor Yusuf Kalko bizlerle birlikteydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Şimdilik hoşça kalın.